Babil, eski Orta Doğu Mezopotamya İmparatorluğu olup, M.Ö. 4000 ile 500 yıllarına kadar sürmüş olan, merkezi bugünkü Irak'ın Bağdat şehrinin güneyine düşen, bir yerde kurulmuş muhteşem ve efsane bir krallığın adıdır. Kurulduğu devirlerde bu krallık, iki kısımdan ibaretti. Kuzey memleketlerine Akkad ve güney memleketlerine Sümer adı veriliyordu. Tarih öncesi kültürü itibarıyla ilk kültür Eridu kültürü olup, M.Ö. 4000, sulama ve ziraat ile iştigal eden, bu kültür sonraları yerini Ubaid kültürüne, M.Ö. 3900, M.Ö. 3500 bırakmış olup, kutsal kitaplardaki tufan hadisesi lokal olmakla birlikte bu devire rastlar. Ubaid kültüründen sonra Uruk ya da Ereç kültürü ortaya çıkmış ve bu devirde mozaik kaplı sütunlu mabetler ve bilhassa ziggurat denilen tipik Sümer mabetleri inşa edilmiştir. Yine bu devirde çivi yazısı icat edilmiştir. Milattan önce 3000-2700. Sülale devrini 3 kısma ayırabiliriz. Tarihçi ve yazar H.G. Wells'e göre, her Sümer sitesi kendine has tanrısı ve rahipleri ile kardeş sitelerden ayrı bir site devlet görünümündeydi. Baş tanrı olarak Anu ya da sonradan Marduk, doğuş ve yaratılış tanrısı Aruru, güneş tanrısı Şamas, Arapların Şems, toprak tanrıçası An, su tanrıçası Ennil, yeşillik tanrısı Tammuz, Istar, Eridu. Zamanla bir site diğerleri üzerinde bir hegemonya tesis etti. İlk Sümer İmparatorluğu, Ereç site devletinin genişlemesiyle ortaya çıktı. Meşhur Sümer efsanesi Gılgamış, ilk devirde yazılmıştır. İkinci devir, bu devrede Ensi isimli efsanev bir vali, site devlet şekline yeni bir yön verdi. Şehirdeki tüm emlak ve emtiayı, tanrıların mülkü ilan ederek kendisini de bu toplanan, tanrı mallarının nazırı, veziri bekçisi ilan ediyor. Tarihte ilk açık göz azınlık sınıfı ortaya çıkıyordu. Üçüncü devirde Ensi'nin bu hareketini model olarak ele alan, diğer site, devletlerdeki açık gözler bu defa bu rahat ve kolay idare işini sülale, hanedanlık şekline dönüştürerek, kendi nesillerini garanti altına almışlardır. O açık göz sülaleden en meşhuru Lagaş sülalesidir. Bu sülale 7 idareci, yönetici, arka arkaya hükümran etmiştir. Ancak zamanla bu istismarcı zümreye karşı, başkaldırmalar başlamış halkta bilinçlenme meydana gelmiştir. İsyanlar sonucu üstün çıkan idareci kendi hükümranlığını ilan etmiş. Ve Sümer dilinde büyük adam manasına gelen, Lugal yani kral adını almıştır. Örneğin Uruk sülalesinden, 3. Kral Lugalban'da hem tanrı vasfını haiz ve hem aynı zamanda çoban, meşhur Gılgamış'ın hamisi olan kraldır. Ayrıca en meşhur olan krallardan Angal-Zage Sofuma, M.Ö. 2375-2351 oldukça despot bir kişi olup, Lagaş şehir devletini işgal ederek ilk sülaleyi kuranlar arasındadır. Akkad sülalesi devri, M.Ö. 2350, M.Ö. 2150. İlk sülale devrinin sonlarına doğru, Sümer krallığı içine çeşitli Semitik kavimler sızmış ve kendi kültürlerini yayarak Kiş ve Mari şehirlerini kurmuşlardır. Kiş şehir devletinin valisi, Sargon I tarafından kurulan bu despot sülale zaferlerin getirdiği sıkıntı ve enflasyon nedenleriyle ancak 2 asır sürebilmiş ve sonunda, dağlı kavimlerden Barbar Gutiler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Guti sülalesi devri, M.Ö. 2150, M.Ö. 2100. Bu devir bilhassa kan dökücülüğü ile tarihe geçmiştir, en meşhur kralı Guda'dır. Sümer ve Akkad İmparatorluğu, bu devrede en geniş siyasi hudutlarına erişmiştir. Ancak her temelsiz ve adaletsiz kurumlar gibi, bu krallık da 50 yıl içinde çökmüştür. 3. Ur sülalesi devri, M.Ö. 2100, M.Ö. 1960. Erek şehrinden bir kumandan, Songuti kralını tahtından indirerek, bu sülaleyi kurmuş ise de kendisi de Ur-Mammu adlı, bir vali tarafından iş başından uzaklaştırılmış ve 3. Ereç, Ur sülalesi kurulmuştur. M.Ö. 1060. Isınlarsa sülalesi devri, M.Ö. 1960, M.Ö. 1830. Yine karışıklıklar yüzünden bir vali ısınlarsa, hükümet darbesi yaparak 3. Ur sülalesini ortadan kaldırmıştır. İlk Babil sülalesi, M.Ö. 1830, M.Ö. 1530.
Batılı Samit kavimlerden Amoriler durumlarını kuvvetlendirirler ve Mari şehrini kurarlar. Tarih bu, Mari şehir devletinin büyük bir diplomasi üstadı olduğunu kaydeder. En meşhur kralı Hammurabi, M.Ö. 1728-1686 zamanında bu şehrin yıldızı parlamaya başlar. Hammurabi, Babil şehrini inşa eder. Babil şehrinde kültürel, teknik, hukuki sahalarda büyük atılımlar, aşamalar görülür. Kassit sülalesi devri, M.Ö. 1530, M.Ö. 1150. Hammurabi'nin haleflerinden Samsuilun'a, M.Ö. 1685-1648 döneminde durum karışır. Bazı batılı kavimler bilhassa, Kassitler baş kaldırır ve M.Ö. 1531'de Babil'i işgal ve talan ederler ve yerleşip hanedan kurarlar, ise de bu arada Hitit kralı Mürsil'in akınlarına maruz kalırlar, bu sefer Hititler Babil'i işgal edip talan eder ve çekip giderler. Durum son derece vahim bir haldedir. İkinci Isın sülalesi devri, M.Ö. 1150-1050. Son Kassit kralı Tikulti-Ninur'a, bir suikast neticesinde hayatını kaybeder, ortaya çıkan karışıklık üzerine, General Nebuchadnezzar, M.Ö. 1128-1050 duruma hakim olur. Kassit sülalesini ortadan kaldırıp, kendi sülalesini kurar. Asur hakimiyeti, M.Ö. 1050, M.Ö. 626. Asur kralı Asur-Nasırpal 11, M.Ö. 884-859 Babil ile çatışmaya başlar. Asur devleti daha sonraları, bir fırsatını bularak, Babil kralı Marduk'u Asur kralı Şalmaneser 3, M.Ö. 959-824 zamanında, Asur boyunduru altına sokar ve vassal devlet haline getirir. Asur devleti en zayıf devrini yaşamıştır. O arada Babil İmparatorluğu, bir vassal krallık şeklindedir, içindeki Kalde ve Aramean devletleri, bağımsızlıkları için mücadeleye başlarlar. Ancak bu devrede Asur'un ünlü kralı, Tiglat-Pileser, 3, M.Ö. 745-727 büyük bir enerji ile, Babil İmparatorluğu'nda sükuneti sağlamış ve bu yere mahalli valilerden Nabonassar'ı getirmiştir. Bu dönemde işler biraz yoluna girer gibi olmuşsa da, ölümü üzerine işler bir daha karışınca, Tiglat-Pileser, 3 tekrar ordunun başına geçerek Babil'i zapt etmiş ve tahta kendisi geçmiştir. M.Ö. 729. Tiglat bundan böyle rahat etmek için, Kaide ve Aramean kavimlerini imparatorluğun çeşitli yerlerine sürmüş adeta kavimler arasında bir amalgam meydana getirerek, tarihte ilk defa parçala ve idare et sistemini kurmuştur. Tiglat öldüğünde, Asur kralı Ennaçerib, M.Ö. 706-681. Babil tahtına yine bir mahalli vali getirmiş ise de, çıkan karışıklıklar yüzünden, tıpkı Tiglat gibi yeniden Babil'e girmiş, fakat bu defa şehri Asur krallığına katmış ve kendini aynı zamanda Babil kralı olarak ilan etmiştir. M.Ö. 698, Sennaçerib'in ölümü üzerine Halefi Esarhaddon, M.Ö. 680-669 sağlığında imparatorluğu iki oğlu arasında pay etmek ister. Ve oğlu Ashurbanipal'a, kendisine Girekler Sardanapalus derler. M.Ö. 669-626 Asur krallığını ve diğer oğlu Samasummukin'e, M.Ö. 668-648 Babil krallığını verir. Babalarının ölümünden sonra bir müddet iyi geçinen kardeşler nihayet bozuşurlar ve Smashomukin ağabeyi Ashurbanipal'a baş kaldırır, ordularını harekete geçirir. 3 sene kadar süren iç harp neticesinde Ashurbanipal Babil'i ele geçirir, kuşatma zaten 3 yıl sürmüştür. M.Ö. 648, Smashomukin kendisini öldürür. Yeni Babil İmparatorluğu, M.Ö. 626, M.Ö. 539. Ashurbanipal'ın ölümü üzerine, M.Ö. 626, merkezi idare bozulmaya yüz tuttu. Kaide valilerinden Napopolassar İmparatorluğu, ele geçirmek için Med ve İskitler ile anlaştı. M.Ö. 612'de Asur devletine saldırdı ve Ninova'yı ele geçirerek Asur devletini tarihten sildi. Asur'un yardımına koşan Mısır ordusu, M.Ö. 605'te Carçevamış, Karkamış mevkiinde Nabopolassar'ın oğlu Nebuchadnezzar iki tarafından imha edildi.
Böylece Suriye ve Filistin yeni Babil İmparatorluğu'na katılmış oldu. Bilahare Babil İmparatoru olan Nabuchadnezzar, iki zaferlerine devam ederek, M.Ö. 597 ve 586 tarihlerinde iki kez Kudüs'ü zapt etmiştir. İsrailoğullarını Kudüs'ten alıp, Babil'e esarete götüren bu kişidir. Yeni Babil İmparatorluğu döneminde, Babil en parlak devrini yaşamıştır. Büyük imar hareketlerine başlanmıştır. Uzun süren saltanat, israf, eğlence, zevk ve sefahat ve iğrenç yaşantı sonunda, bu son imparatorluk Pers kralı Kuruş, Kayrus tarafından M.Ö. 547 yılında başlayan savaşların neticesinde nihayet düşmüş ve Pers İmparatorluğu'na katılmıştır. M.Ö. 539. Bundan sonra bir Pers satraplığı şeklinde idare edilen Babil, sonradan sırasıyla Büyük İskender, Selekitler, Partlar, Araplar, Türklerin eline geçti. Son olarak 1918 tarihinden sonra Irak devleti hudutları içinde kaldı.